Herkese merhaba. Eğer sizler de hazırsanız bu videomuzda gotik mimari hakkında konuşacağız. Orta Çağ Avrupa'sında göğe uzanan kuleler, renkli camlardan süzülen ışık yüzmeleri ve ince detaylarla bezenmiş taş cepheler. Gotik mimari sadece taşla inşa edilmedi. Ruhla, inançla ve hayranlıkla şekillendirildi. Bugün de sizlerle birlikte bu büyüleyici stilin nasıl doğduğunu, nasıl yayıldığını ve neden hala büyümeye devam ettiğini keşfedeceğiz. Şimdi eğer Orta Çağ Avrupa'sında bir tur atmaya ve gotik mimarinin derinliklerine inmeye hazırsanız haydi gelin başlayalım. Gotik mimari ilk olarak 12. yüzyıl ortalarında Fransa'da Paris yakınlarındaki Saint-Denis Bazilikası ile başladı. Bu bazilika Abbot Suze'nin, umarım ismini doğru telaffuz edebilmişimdir, liderliğinde yeniden tasarlandığındaysa Romanesk tarzın yerine daha ilahi bir anlayış aldı. Burada ilahiden kasıt ne derseniz ışık, yükseklik ve incelik. Suze'nin amacı Tanrı'nın yüceliğini fiziksel mekanda da hissettirebilmekte. Lumen Dei yani Tanrı'nın ışığı, gotik mimarinin kalbinde yer alan bir unsur. Duvarlar kalın olmamalıydı, ince olmalıydı. Çünkü bu mimaride ışık içeri girmeli. Bu yeni mimari dilin dönemin dini anlayışıyla birebir örtüştüğünü unutmamak gerek. Tanrı'ya ulaşmanın yolu ışıkla dolu mekanlardan geçer. Aslında önceki videolarımızda da bahsettiğimiz gibi gotik terimi burada bir aşağılama içermekte. Rönesans dönemindeki İtalyan sanatçılar bu tarzı barbarca buldukları için onlara gotik yani barbar kavmi gibi hava buldukları için böyle bir isim verdiler. Ama burada ironi şu ki bu stil Batı mimarisinin aslında en zarif örneklerinden bazılarını da doğurdu. Şimdi burada bir parantez açıp gotik adının nereden geldiğini de açıklayalım madem. Bu ad aslında mimariyi tanımlamak için başlangıçta kullanılmadı. Bu terim 15. ve 16. yüzyılda Rönesans sanatçıları ve düşünürleri tarafından aşağılama amacıyla kullanıldı. Çünkü Gotlar ve barbarlık algısı yarattı. Gotik sözcüğü Antik Roma'yı yıkan Cermen kavimi Gotlara bir atıfla türetiliyor. Rönesans döneminin sanatçıları en önemli olarak Giorgio Vasari, gotik tarzı Roma'nın klasik mimarisini ve onun ideallerine bir ihanet olarak görüyor. Onlara göre gotik, barbar işi bir mimariydi. Düzensiz, aşırı süslü ve aynı zamanda da ilkel. Yani buradaki ironi de şu oluyor. Bugün gotik mimari olarak hayranlıkla baktığımız ihtişamlı bu yapılar zamanda çirkin ve kaotik olarak damgalandılar. Ancak 19. yüzyıldan itibaren işte bu algı değişmeye başlıyor. Romantizmle birlikte gotik yeniden değer kazanıyor. Özellikle de edebiyatta ve sanatta melankoli, gizem ve ihtişam algıları yarattığı için sanat eserlerinde, edebi eserlerde sıklıkla karşımıza çıkıyor. Peki bu Roma'nın klasik mimarisiyle gotik mimariyi birbirinden ayıran farklar nelerdi de bu Rönesans aydınları gotik mimariyi bu kadar aşağı gördü? Bu iki mimariyi birbirine karşılaştırırsak birbirine neredeyse zıt iki dünya görüşünü temsil ettiklerini görebiliriz. Öncelikle klasik mimari akıl, denge ve oran gibi değerleri temsil ederken gotik mimari ise inanç, yücelik ve ulaşılamazlığı sembolize etmekte. Yapı formu açısından incelersek de klasik mimari yatay ve yatıştırıcıyken gotik mimari yüksek, dikey ve dramatik. Süsleme stillerine bakarsak klasik mimari biraz daha minimalist ve düzenli. Ama gotik mimari fazlasıyla ayrıntılı ve anlatısal. Bazı mesajları içinde barındırıyor. Aslında sembolik ögeler taşıyor süslemelerinde. Mekan ışıklandırmasına, aydınlatmasına bakarsak da Rönesans mimarisi yani klasik mimaride dış mekana vurgu görürken gotik mimaride iç mekana tanrısal ışık kullanımını görüyoruz. Bu yüzden aslında kocaman pencereler, vitralli camlar kullanılıyor. Koridorların içinde gene pencereler var ki binanın iç kısımlarına kadar ışık girebilsin. Ve ayrıca klasik mimari antik Yunan ve Roma'ya referans verirken gotik mimarisi aslında Hristiyan sembolizmine bir gönderide bulunuyor. Klasik mimari insanı merkeze alırken
Gotik mimari ise Tanrı'ya ulaşmayı amaçlamakta. Birinde oran varken diğerinde huşu bulunmakta. Birinde akıl, diğerinde ise ilahi korku. Peki ya neden barbarlık suçlaması hep mimariyle başlar? Çünkü mimari toplumların medeniyet anlayışının vitrinidir. Rönesans İtalyası için estetik düzen, Roma'nın simetri ve geometriyle tanımlanan mirasıydı. Gotik mimaride ise bu düzen bozuldu, göğe uzandı ve her yeri figürlerle doluydu. Minimalizmden uzaktı. Ancak bu barbarlık suçlaması aslında bir şeyin anlaşılamamasından doğan bir korkudur. Bugün barok da bir zamanlar aşırı, empresyonizm bulanık ve kübizm çocukça olarak görüldü. Sanatta barbarlık kavramı çoğu zaman yeniliğe karşı duyulan refleksif reddedişin adıdır. Gotik bu anlamda sadece bir stil değil, sanat tarihindeki ilk büyük ötekileştirmelerden biridir. Bu arada bu yorumları yaparken bir yanda sanat tarihçisi olmadığımı belirtmek istiyorum. Sadece kendi yaptığım okumalar, araştırmalarla birlikte bu bilgilere ulaşabildim. O yüzden detaylı araştırmalar ve bilgilenme için sanat tarihçilerini de dinlemek gerekli. Peki artık parantezimizi kapatıp gotik mimarinin yapısal devrimleriyle devam edelim. Gotik mimari diye anlatıyorsun fakat bu gotik mimarinin özellikleri neler, yapısı nasıl, mimarisi nasıl diye sorarsanız gördüğümüz ilk ögelerden biri sivri kemerler. Romanesk mimarideki yuvarlak kemerlerin aksine gotik mimaride kemerler sivri bir formdaydı. Ve bu ağırlığın daha verimli bir şekilde temellere iletilmesini de sağlıyordu aynı zamanda. Böylece bu yapılar daha yüksek, daha geniş ve aynı zamanda daha hafif bir şekilde inşa edilebiliyordu. Bu mimarinin bir diğer özelliği ise kaburgalı tonozlar diyebiliriz. Tonozlar taş çatının altında gizlenen bir iskelet gibi düşünülebilir. Kaburgalı tonoz sistemi ise ağırlığı belli hatlarda yoğunlaştırarak mimarlara daha esnek bir mekansal çözümler sunuyor. Aynı zamanda bu kaburgalar süsleme için de kullanılmaktaydı. Bir diğer özelliğimiz ise uçan payandalar. Bunlar gotik mimarinin ikonik unsurlarından birisi. Bina duvarlarının dışına yerleştirilen bu destek sistemleri sayesinde duvarlar taşıyıcı olmaktan çıkıp şeffaf, delikli yüzeylere dönüşebildi. Böylelikle devasa vitray pencereler de mümkün oldu. Ki vitray pencereler demişken onlara değinmeden geçemeyiz. Bu cam pencereler sadece birer süsleme amaçlı unsurlar değil, aynı zamanda didaktik bir araçtı. Dini hikayeler ve semboller ışıkla birleşerek cemaatin Tanrı ile bağ kurmasını sağladı. Ki bilirsiniz ki gotik mimari öncelikle kiliselerde ve manastırlarda ortaya çıkıp daha sonra hane ve diğer binalara doğru yaygınlık kazandı. En meşhurları arasında bu vitray pencereli yapıların Notre Dame'daki gül pencere ve Chartres Katedrali'ndeki Meryem penceresi bulunmakta. En son özelliğimiz ise gotik katedrallerin veya diğer gotik yapıların cephelerinde özellikle portallerde kutsal figürler, peygamberler ve melekler yani heykel süslemelere geldik. Özellikle gargoyle denilen grotesk heykeller ise hem yağmur suyu tahliyesi için kullanıldı hem de kötülükleri uzaklaştıran birer nazarlık olduğu düşünüldü. Ama muhteşem gargoylelere değinmesek de tabii ki atlayamazdık. Şimdi geçelim bir başka başlığa. Gotik mimari Avrupa'da nasıl yayıldı ve nasıl yerel olarak yorumlandı? Gotik mimari bahsettiğimiz gibi ilk olarak Fransa'da ortaya çıksa da büyük bir hızla Avrupa'da yayıldı. Fransa'da Chartres, Reims ve Amiens katedralleri bu stilin zirvelerindeler. Hatalı telaffuz etmiş olabilirim, Fransızca eğitimim yok. İngiltere'de Salisbury ve Westminster Abbey daha detaylı uzatılmış planlarıyla dikkat çekti. Almanya'da ise Köln Katedrali Gotik'in geç dönem örneklerinden bir tanesi ve tamamlanması 600 yıldan fazla sürmüştü. Gerçekten de kaç hayat sığdı acaba bu kadar sürede, kaç işçi öldü, kaç işçinin çocuğu, torunu belki çalıştı bilemiyoruz. İtalya'da ise Gotik Rönesans etkisiyle harmanlandı. Yani bir nevi bir tür eklektisizm oluştu.
Örneğin Milano Duomo, Gotik'in süslemeciliğini İtalyan klasizmiyle birleştirdi. Her coğrafya kendi gotiğini, kendi iklim özelliklerine, siyasi gücüne ve estetik anlayışına göre yeniden yorumladı. Yine bir American Gothic de vardır bilirsiniz bu Güney Amerika'da çok Louisiana taraflarında, New Orleans taraflarında beyaz ahşap tahtadan binalar, sivri çatılı. Dışarıdan baktığınızda hani bir gotik katedralle karşılaştığınızda bunun nesi gotik diyebilirsiniz ama onlar da mesela gotik olarak geçmekte. Peki bu kadar anlatıyorsun ama bu mimarinin önemi ne derseniz de gotik mimari sadece taş işçiliğiyle ilgili değil, aynı zamanda bir simgeydi. Nasıl yani derseniz aynı zamanda inanç, korku, hayranlık ve umut gibi duyguları taşlaştıran bir mimari türü. Gotik yapılar aslında adeta birer kitap gibiler. Okumayı bilmeyen halk için vitraylar ve heykeller çeşitli hikayeleri, dini muhabbetleri anlatmakta. Duvarlardaki motifler ise ahlaki mesajlar taşımakta. Gotik katedrallere adım attığınızda aslında bir sıfır noktası yaşarsınız. Gözünüzü tavana dikersiniz. Ruhsal bir yükseklik, fiziksel olanla birleşmektedir. Ve işte aslında bu Hristiyanlar için Tanrı'nın yeryüzündeki yansımasıdır. Tamam bu kadar anlatıyorsun ama bu gotik mimarinin örnekleri neler derseniz işte size hiç ikonik yapı. İlk olarak Fransa'daki Chartres Katedrali'nden başlayabiliriz. Bu katedralde toplamda 176 tane vitray pencere, taş heykelcikler ve gül pencereleriyle ışık ve sembolizmin zirvesi var. İkinci örneğimiz ise Almanya'daki Köln Katedrali. Bu katedral toplamda 157 metre yükseklikte, gotiğin azim örneklerinden biridir. Çünkü inşası 1248'de başladı ve 1880'de ancak bitebildi. Son örneğimiz ise İngiltere'deki Westminster Abbey. İngiltere kraliyet törenlerinin yapıldığı yer olarak hala kullanılmakta. Klasik genel diğer gotik mimarilere kıyasla biraz daha sade ve yatay gotik tarzın bir örneği. Şimdi gelelim gotik mimarinin edebiyata etkilerine. Gotik mimari yalnızca fiziksel yapılarla sınırlı kalmadı. Aynı zamanda ki daha önceki videolarımızda bahsettiğimiz gibi edebiyatın hayal gücünü de şekillendirdi. 18. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan gotik edebiyat türü, ki kendisi romantizmin bir alt dalıydı, bu mimari stilin sunduğu atmosferi, mekansal ve sembolik ögeleri doğrudan bir ilham kaynağı olarak çokça kullandı. Gotik romanlardaki mekanın rolüne gelirsek, Horace Walpole'un The Castle of Otranto eseri, yani Otranto Kalesi eseri 1764'te yayınlanmıştır ve ilk gotik roman olarak geçmekte. Hikayenin geçtiği yer terk edilmiş lanetli bir kale ve fazlasıyla gotik bir kale. Mary Shelley'nin Frankenstein'ı, Bram Stoker'ın Dracula'sı ve Edgar Allan Poe'nun öyküleri hep karanlık şatolar, devasa taş yapılar, bodrumlar ve kulelerle çevrili. Bu yapılar sadece fon değil, birer karakter gibi yansıtılır gotik edebiyatla. Korku, yalnızlık, delilik, geçmişin gölgesi gibi temaları bu mimariyle anlatır yazarlarımız. Bu eserlerde mimari estetik ile ruhsal derinlik arasında bazı paralellikler kurulur. Aslında sembolik bir dilde eserlerde geçtiği bu mekanlarla bazı mesajlar verilmekte. Mesela bu gotik mimardaki yükseklik, karanlık boşluklar ve yankılanan salonlar edebiyatta farklı anlamları aslında taşımakta. Mesela yüceltici ama korkutucu atmosferle, Tanrı'ya yakınlık ile bilinmeyenin dehşetini iç içe geçirir yazarlarımız. Bazı kocaman, devasa kaleler ve manastırlar ya da başka diğer yapılar, şatolar, belki bir opera binası ile aslında kahramanın içsel yalnızlığı dışarı vurulur. Yalıtılmışlık ve melankoli hissini yazar burada göstermeye çalışmaktadır. Ve son olarak bu yapılar genellikle geçmişin kalıntıları. Bizim karakterlerimiz geçmişin travmalarıyla yüzleşmektedir aslında burada eserlerimizde. Ki aslında bu gotik mimarinin edebiyatta kullanımı 1800'ler, 1900'lerin
1900'lerdeki gotik edebiyatla sınırlı kalıp bitmedi. Popüler kültürde hala devam etmekte. Modern korku ve fantastik edebiyatlarda ve hatta aynı zamanda sinemalarında, bunların filmlerinde, dizilerinde gotik yapıların etkisi hala devam ediyor. Mesela Harry Potter'da Hogwarts'ı görüyoruz. Tim Burton'ın filmlerinin setlerini bir düşünün. Mesela Edward Scissorhands'daki kocaman şatoyu. Crimson Peak, The Haunting of Hill House, Penny Dreadful gibi diziler. Hep bu mimari atmosferin çocukları aslında. Gotik mimari, gotik edebiyatın taşla örülmüş bilinçaltı. Yapılar sadece mekan değil, karakterlerin korkularını ve arzularını somutlaştıran sembolik birer figürler. Gotik mimarinin bugününe gelirsek de, gene bugün desek bile 19. yüzyıla kadar gitmemiz gerekecek. Çünkü 19. yüzyılda gotik tarz yeniden keşfedildi ve bu döneme neogotik deniyor. Londra'daki Westminster Sarayı, Amerika'daki Washington Ulusal Katedrali bu akımın örneklerinden. Unutmayın ki gotik sadece bir mimari stil değil, aslında aynı zamanda bir ruh hali. Son olarak gotik mimari, Tanrı'ya ulaşma arzusunun insan zekası ve sanatıyla buluştuğu bir zirve. Taşlar dile gelmiş, ışıkla konuşmakta. Belki de bu yüzden de yüzyıllar geçse bile büyüsünü hiçbir zaman yitirmiyor. Yorumlarda en çok görmek istediğiniz gotik yapıyı yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda belki birlikte oraya gidebiliriz. İzlediğiniz için çok teşekkürler.